Merhabalar, Araf suresi 6. ve 7. ayete devam ediyoruz. Bu ayet-i kerimelerde Allah-u Teala geçmiş kavimleri Resuller konusunda sorguya çektiğinden bahsediyor bizlere. Onlara size Resul göndermedim mi, peygamber göndermedim mi, mesajım iletilmedi mi noktasında sorguya çekileceklerini anlatıyor. Aynı zamanda onlar sorguya çekilirlerken Resuller için de şahitlik etme durumu söz konusu oluyor. Onlara da geçmiş kavimlerin kendi ümmetleri soruluyor. Onların söyledikleri aslında bir nevi teyit ediliyor. Bu sahne neden canlandırılıyor? Yani nihayetinde Allah-u Teala bizzat 7. ayette devamında da söylediği gibi onların yapıp ettiklerinden haberdardı, hepsini kayıt altına alıyordu. Böyle bir sahneye gerek var mıydı gerçekten? Elbette ki vardı. Şundan dolayı vardı. Adaletin tam yerini bulması için. Çünkü insan eğer kendisine söz hakkı verilmezse birileri kendisi hakkında dışarıdan hüküm vermiş zannına kapılabilir. Allah adil mutlak elbette. Bu konuda hiç kimsenin şek ve şüphesi yok. Ama insanın kendisinin de bunun farkına varması, yapıp ettiğini bizzat ağzıyla ifade etmesi, sözleriyle ifade etmesi, bir nevi itirafta bulunması. Evet Rabbim sen bize mesaj gönderdin, Resuller gönderdin. Hatta bunun için türlü türlü yollar yarattın. Bir kere değil 1000 kere bizim kapımızı aşındırdılar. Ama biz inanmadık, zalimlerden olduk diye kendilerini ifade etmesi isteniyor. Böyle olduğunda adalet tam yerini bulmuş oluyor. İnsanların kalbinde en ufak bir şek ve şüphe kalmamış oluyor. Çünkü zaten nihayetinde mahkeme burada değil, ahirette kuruluyor. Tartı orada gerçekleşecek bir hadise. Dolayısıyla orada insanların artık adaletin tam olarak yerini bulmasını istediği bir mekandan, bir zamandan bahsetmiş oluyoruz. Bize bakan yönü nedir? Biz geçmiş kavimlere bakarak bir kere bunu canlandırabiliriz gözümüzün önünde ve bizzat bunu yaşamamak adına, bizzat o sahnede bulunmamak adına, bu cevapların aynılarını, bu kötü cevapları, bu olumsuz cevapları vermemek adına bugün ne yapabiliriz? Bunu düşünebiliriz ve bu konuda kendimizi hesaba çekebiliriz. Bir diğer deyişle bu dünyadaki küçük adaletçikler diyeyim ben. Hani gerçek adalet tabii ki Allah'ın nezdinde ve ahirette olacak ama bizim kendi nezdimizde gerçekleştireceğimiz bu adaletlerde, bu küçük adaletlerde de gerçekten nasıl bir şekilde bir süzgeçten geçirmemiz, meseleyi nasıl tahkik etmemiz gerektiğine dair bir şeyi ifade etmiş oluyor. Bu nedir? Her iki tarafı da dinliyor muyuz? Herkese söz hakkı veriyor muyuz? Bir anlaşmazlık olduğunda bunu çözerken zanlarla mı hareket ediyoruz yoksa delillerle mi hareket ediyoruz? Bu noktada bizi Rabbimiz uyarmış oluyor. En ufak aile içerisinde bile kardeşler arasında arayı bulurken anne baba olarak eşler arasındaki çalışmalarda uygulayabileceğimiz bir adalet terazisinden bahsediyor. Evet belki görünüşte Resuller ve ümmetlerden vahiy saçan bir ayet gibi görünebilir ama bizlere adaletin tam yerine bulduğu yeri ifade ediyor.